Benim yaptığım ayarları yaptığınızda benden çok daha iyi bir sonuç alacaksınız. Sadece bu ayarları yaptığınızda bile müthiş bir renk ayarı elde edebiliyorsunuz. Fotoğrafınıza düzleştirme, pürüzsüzleştirme efekti vermek için bu videoda sizlere gösterebilmek için bu şekilde bir log fotoğraf kullanacağım. Log fotoğrafı da tamamen sıkıştırılmamış ve renk ayarlarıyla hiç oynanmamış bir fotoğraf olarak düşünebilirsiniz. Ben rengi iyi olmayan bir fotoğraf kullanacağım. Böylelikle sizin elinizdeki fotoğraf her türlü şu an ekranda gördüğünüz fotoğraftan iyi olacaktır. Bu tarz log fotoğraf çekenler zaten bunu düzenlemeyi biliyordur. Ama sizin görüntünüz bundan zaten daha iyi olacağı için, telefonla veya yarı profesyonel bir kamerayla çekilmiş olacağı için benim yaptığım ayarları yaptığınızda benden çok daha iyi bir sonuç alacaksınız. Bu katman seçiliyken öncelikle Camera Raw üzerinden yapabileceğiniz bazı teknikleri göstereceğim. O yüzden CTRL Shift ve A kısa yollarına basıyorum. Böylelikle Camera Raw filtresini açmış oluyorum. Camera Raw filtresini açtığınızda sol tarafta görüntüyü göreceksiniz. Sağ tarafta da bu şekilde bazı düzenleme alanları var. İsterseniz renk düzenlemelerini yaptığımızda önceki ve sonraki halini görebilmek için buradaki butona bir kez tıklıyorum ve sol tarafta önceki halini, sağ tarafta da sonraki halini görebiliyoruz. Önceki hali hiç düzenlemediğimiz zaten log hali olacak. Sağ tarafta da yaptığımız değişiklikleri görebileceğiz. Sağ taraftaki düzenle menüsünden temel kısmına giriyorum. Temel kısmında görmüş olduğunuz gibi tıkladığımda bir sürü ayar beni karşılıyor. Aslında burada biraz deneye deneye kendi fotoğrafınızı çözmeniz gerekiyor. Nedenini birazdan anlayacaksınız. Çünkü benim fotoğrafım burada aydınlık ve gayet renkli bir fotoğraf. Ama sizin fotoğrafınız daha karanlık bir ortamda çekilmiş olabilir. Karanlık bir ortamda çekildiyse mesela açık tonları biraz açmanız gerekir. Pozlamayı açmanız gerekir. Kontrastı biraz kısmanız gerekir. Siyahları biraz kısmanız gerekir. Tabii ki bunları renkleri patlatmadan yapmanız gerekiyor. Bunu da nasıl anlayacaksınız? Üst tarafta bir pozlama, işte açık tonlar, gölgeler vesaire görebildiğiniz bir histogram var. Buradan renkleri vesaire takip edebiliyorsunuz. Fotoğrafınızın renklerinin veya işte ışıklarının patlayıp patlamadığını buradan görebiliyorsunuz. Dalgaların çok dikelmemesine ve çok yan yana böyle bitişmemesine dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle kendi yüklediğim fotoğrafı düzenlemek için burada bir filtre, bir gren gibi bir şey görüyoruz. Öncelikle ben bunu kaldırmak istiyorum. O yüzden biraz aşağıya indiğimde burada sisi kaldırma adında bir efektimiz var. Bunu kameranız çok kötü çekiyorsa veya biraz ışıklı bir ortamda çektiyseniz siz de kullanabilirsiniz. Bunu açtığımda görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş o sis kalkıyor. Şu an sis kalktı ve az renkli böyle gayet ışıkları kötü bir fotoğraf ortaya çıkmış oldu. Önce ve sonraki halini zaten görebiliyorsunuz. Bu renkleri düzeltmek adına doygunluğu açıyorum. Fazla patlatmayacak şekilde açıyorum. Mesela burada fazla patlıyor. O yüzden birazcık kısıyorum. Titreşimi de açıyorum ki bir tık daha renkli bir şey olsun. Ama görmüş olduğunuz gibi kırmızılar burada fazla patlıyor. Kenara yapışıyor direkt. O yüzden kenara yapışmadığı kadarıyla açıyorum. Mesela 13, 10, tamam. 10'da yapışmıyor ve gayet güzel bir renk ortaya çıkarmış oldum. Buradan netliği arttırıyorum. Çünkü fotoğrafımın daha net olmasını istiyorum. Ama fazla arttırırsanız bu tabii ki kararacaktır. O yüzden bunu da renkleri görmüş olduğunuz gibi buradan takip ederek mesela şu an kırmızılar patladı. O kırmızıyı patlatmadan birazcık açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir renk olmuş oldu şu an bile. Doku kısmını fotoğrafınız biraz kaliteli ise açabilirsiniz. Daha hoş bir netlik sağlayacaktır. Ama fotoğrafınız kaliteli değilse, piksel pikselse fotoğrafınıza düzleştirme, pürüzsüzleştirme efekti vermek için bunu kısabilirsiniz. Ama ben bu fotoğrafta öyle bir şey istemediğim için doku kısmını sonuna kadar açıyorum ve daha net bir görüntü elde ediyorum. Sonrasında yukarıdaki ışık ayarlarına geliyorum. Buradan pozlamayı biraz açıyorum çünkü çok karanlık kalıyor fotoğrafım. Daha sonrasında kontrastı biraz açmak istiyorum çünkü bazı yerleri çok beyaz kalıyor. Çok böyle derinlik katıyoruz aslında kontrast açarak. Açık tonları bir tık açıyorum. Bunları açıp kısıp böyle bakabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı değerleri biraz patlamış ama sadece buraya bakarak değil göz zevkimize göre de bunları düzenleyebiliyoruz tabii ki. Aynı şekilde gölgeleri biraz kısacağım derinlik katması için. Beyazları açacağım daha parlak bir görüntü elde etmek için. Siyahları da bir tık kısacağım. Bu şekilde çok daha güzel renkler yapabiliyorsunuz. İsterseniz buradan fotoğrafınızın çekildiği ortama göre sıcaklık değerini arttırabilir veya azaltabilirsiniz.
isterseniz ben bunu bir tık açmayı tercih edeceğim. Çünkü benim fotoğrafımın çekilmiş olduğu ortam sıcak bir ortam. Yani atmosferi o şekilde olduğu için bir tık açtım ve çok daha güzel bir görüntü elde etmiş oldum. Sadece bu ayarları yaptığınızda bile müthiş bir renk ayarı elde edebiliyorsunuz. İsterseniz Camera Raw filtresini kullanarak hazır ayarlardan da bazı renk ayarları yapabilirsiniz. Fakat bunlar çok kolaya kaçıyor ve log görüntü tarzında kötü görüntüleri düzenlemenize yardımcı olmadığı için ben tamamen kendiniz yapabileceğiniz şeyleri göstereceğim. Tamam'a tıklayarak yaptığımız ayarları kaydediyoruz ve Camera Raw filtresinden çıkıyoruz. Ve görüntümüz gerçekten muhteşem bir hale geldi. Eğer tek bir fotoğraf değil, tamamen proje üzerinde bir renk ayarı istiyorsanız da yukarıdaki menüden pencere kısmına tıklıyorum. Buradan ayarlar menüsünü aktif hale getiriyorum. Bu ayarlar menüsünde bazı renk ayarları, bazı ışık ayarları var. Buradan sizlere bazılarını kullanmayı göstereceğim. Öncelikle parlaklık ve kontrast ayarını açtığınızda karşınıza bu şekilde iki tane seçenek geliyor. Parlaklığı kısıp açabiliyorsunuz veya kontrastı kısıp açabiliyorsunuz. Aslında az önce Camera Raw filtresinde yaptıklarımızı burada tek tek yapabiliyoruz ve bütün projeyi bunlar kaplıyor. Yani bütün katmanları birleştirmeden renk ayarı yapmak istiyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz. Buradan istediğiniz gibi parlaklık, kontrast ayarları yapabiliyorsunuz. Veya otomatik seçeneğini seçerek yapay zekanın fotoğrafı algılayarak otomatik bir renk ayarı yapmasını da sağlayabilirsiniz. Katmanlar menüsüne geldiğinizde de zaten burada parlaklık kontrast katmanını oluşturuyor ve bunu açıp kapatabiliyorsunuz daha sonradan. Aslında Camera Raw filtresine göre bir tık da avantajlı oluyor çünkü burada kapatıp açabiliyoruz ve istediğimiz ayarı tekrardan değiştirebiliyoruz. Camera Raw filtresinde böyle bir şansımız yok. Ayarlar kısmına geldiğimde burada eğriler kısmı beni karşılıyor. Eğrilerde de isterseniz RGB yani bütün renkleri, isterseniz de kırmızı, yeşil, maviyi seçerek buradan sadece o rengin açıklığını, doygunluğunu vesaire ayarlayabiliyorsunuz veya yine işi yapay zekaya bırakarak otomatik butonuna tıkladığınızda sizin için otomatik bir ayarlama yapıyor. Direkt RGB için de bütün renkler için otomatik bir ayarlama yapıyor. Yine Camera Raw filtresinde düzenlediğimiz pozlama vesaire buradan da düzenleyebiliyorsunuz. Buradan canlılık, işte doygunluk tarzı şeyleri ekleyebiliyorsunuz. Aslında Camera Raw filtresinin dışarıdaki hali diyebiliriz buraya. Bu ayarları da dediğim gibi katmanlardan bu şekilde gözünü kapatarak isterseniz kapatabilir, isterseniz açabilir, isterseniz de üzerine tıklayıp daha sonradan düzenleyebiliyorsunuz. Bu videoda sizlere gerçekten güzel bir renk ayarı yapmayı gösterdim. Söylediklerimi kendi fotoğrafınıza göre uygularsanız, biraz da böyle deneye deneye uygularsanız çok güzel bir renk ayarı, çok güzel bir canlılık ve çok net bir fotoğraf elde edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, bay bay.